Kaynak İstanbul videosunda inançların bilgi olabileceğini de göreceğiz demiştik. Şimdi o konuya geldik. İnsanın inanmak diye bir farkı neden var biliyorsanız kimse sizi saçma sapan şeylere inandıramaz. Fakat inanç çöplüğünde yaşıyoruz. İnsanlar bilime bile inanıyor. Laikliği kullanan bir kurnazlık dinleri alıp yerine daha beterini yerleştirmiştir. İnanma eylemini anlayınca bu bilgi sizi ateist de yapmayacak. Din inanç değilse ateisttir diyen o eski kafayı bırakacaksınız. Birleşemez denilen din, bilim birleşir, karşısına geçip ikisini de birlikte anlayabiliriz. Düşünmeyi başkalarına bıraktık ama bu saçmalığı düzelteceğiz. Zihni felç olmuş şimdiki kafalar yerine doğru düşünmeyi sağlayan bir altyapı gerekiyor. Neye göre, kime göre şaşkınlığına laf anlatmaya çalışmak saçma ama gelecekte umudun somut olacağında ısrarcıyım. Şizofren hayal görüyor deyin ama hayal bile göremeyen zombi oldunuz. Kendinizi insan diye tanımlıyorsunuz ama herkes kendini insan olma dışında tanımlıyor. Ben erkeğim, kadınım, hatta şimdilerde LGBT'yim diye başlayan dinler, deist, ateist, sonra meslekler, ardından ırklara kadar hatta kendini adıyla tanımlayan kimlik şaşkınlığı yaşanıyor. O kimlik hiçbir zaman insan olma anlamına yaklaşmıyor. Bundan sonra insan olmayı net tanımlayan mutlak kimliğimizi hayatımıza koyabileceğiz. Siyaset çözümsüzlük anlamına geldi. Adaleti saptırma çözümsüzlük siyasetiyle paralel yürümeye başladı. Ekonomiyi bilim diye yutturmaya kalktılar ama artık siyasetin silahı olduğunu görüyoruz. Yaratılan kaos değildir. İnsanları birbirine düşürmektir. Artan suçları saymıyorum bile. Hiçbir şey çözülmüyor, daha beter düğümleniyor. Antidepresan, uyuşturucu veya bir bağımlılık olmadan huzur bulamıyor insanlar. Bilim, siyaset, ekonomi, adalet yozlaşmasına nasıl bir altyapı ile çözüm bulacağız? İşte konumuz o altyapıyı doğru düşünebilecek insan kimliğine açılıyor. Çıkmaza düşmüş kafaların sebebi Avrupa Rönesans ile kendisinin bildiğini ama başkasının bilemeyeceğini iddia ederek dünyanın iplerini ele geçirmiştir. Bu fırsatı kaçırma korkusuyla son yüzyılda modernizmi yarattı. Fakat şimdi insanlığı uçuruma sürüklerken ne yapması gerektiğiyle ilgili hiçbir fikri yoktur. Rönesans öncesinde ilkellik içinde yaşayan Avrupa, insanlıktan hınç alırken aşağılık duygusunu tatmin etmektedir. Eskiden insanlık gelişimi altında ilkel kalan beyaz ırk, şimdi kendini üstünde görecek kadar yine ilkeldir. Hep birlikte batıyoruz ama bütün bunların gemideki bir dengesiz yüzünden olduğunu görmek zorundayız. Kendisini de yok edecek bu saçmalığı bitirmek için önce beyaz ırkı doğru tanımak, sonra onu dengesiz eden yanlışı doğrusu ile düzeltmek zorundayız. Bu videoda insan neden inanır, inanmak nasıl bir şeydir açıklayacağım. Ama önceden bütün bunları hatta fazlasını bilmenin mümkün olduğunu görmek gerekiyor. Çünkü yeni bilgilere ulaşmanın mümkün olmadığını din gibi kabul ettirdiler. Uzmanlar ruhban oldu. Ruhunuzu teslim ettiğiniz bu uzmanlarla insanlığı kim, nasıl yönetiyor fark etmeye başlamalısınız. Her şeyi bilmek mümkün değil diyorlar. Bilinemeyeceğini nasıl bildiler de size öğretiyorlar. Bilinemeyeceğini bilmek inançtır. Lafın kendi içinde çelişkili olduğu açık ama bu inanç propagandasının bilim içinde yapılmasına karşı çıkacak bir başka kurum yoktur. Bilimi kim düzeltecek? Yaratılan bu çıkmaz tuzaktır. Kuantum mekaniği gibi anlayamayacağınız, bilemeyeceğiniz akıl sınırları olduğunu size dayatan bir modern bilim olduğunu görün. Akıl ermez diyen eskiden dinlerdi. Şimdi aynısını bilim dayatmaya başladı. Şekil değiştirmiş Engizisyon'un yeniden yaratıldığını görün. Yeni Engizisyon'un kilisesi fizik bilimidir. Fizik, nesnelerin yani var olanların arasındaki iletişimi ölçer. Fizik bilimi matematiksiz var olamaz çünkü ölçümlerini hesaplamak zorundadır. Nesneler arasındaki iletişimin hesaplanması fiziktir. Kuantum mekaniği ise boşlukların ilişkisidir. Boşluklar diye çoğul belirtmemin sebebi her varlık kendini ayırt ettiren kendi boşluğu ile düşünülmelidir. Kuantum mekaniği atom altı parçacık yapısında parçacık çekirdeğini ayırt etmemizi sağlayan parçacığa ait boşlukların ilişkisidir. Boşlukların ilişkisel varlığı fiziksel iletişim dışında farklı bir mekaniği anlamayı zorunlu kılmaktadır.
Bu konulara girmenin ne gereği var? Çünkü insanın inanma eylemini bozdular. Bilinemeyeceğini bilirseniz sizin yerinize başkası bilir. Zihniniz felç geçirir, sonra gelecekte umut görüp gösteren size garip gelmeye başlar. Sanki gerçek göreceli değilmiş gibi davranan modern fizik, her şeyi tek bir yapı altında açıklamayı kilise dayatması şekline getirdi. Kuantum mekaniği fizik içinde gösterilirken genel görecelilik gerçeğini inkar etme yetkisini nereden aldıklarını soran kurum yoktur. Fiziğin sözde tekilliğini singularity diye aradıklarını söyleyip entrikayı örtbas etmeyi açık seçik ilan ederek yapıyorlar. Matematiğin yapısı genel görecelilik yasasına uyumludur. Varlığı yokluk belirgin kılar. Parçayı boşluk ayırır. Sayıları ayıran sıfır ile matematik, göreceli gerçeğe uyan ikilik yapısına sahiptir. Fiziğin her şeyi tekil gibi göstermesini matematik yalanlamaktadır. Bu yüzden fizik bilimi, bilim olmaktan çıkan siyasetini meşrulaştırmak için matematiği modern şekle sokmuştur. Modern matematikçiler anlamsızlığı anlamak gibi bir propagandanın savunucusudur. Modern matematikçi anlamsızlığı anlar. Göreceli yapıyı anlamlı, bilgiye dayanan matematiği anlamsız ilan eder. Lafı yumuşatıp soyut der. Modern matematikçiler geometriye anlamlı ama matematiğe anlamsız diyemezsiniz. Önce tüm gerçeğin göreceli olduğunu söyleyen bu yasaya karşı çıkmanız gerekiyor. Asıl geometrinin anlamı belirsizdir. Çünkü gerçek görecelidir. Aksine anlam matematikte vardır. Çünkü gerçeği bilgi netliğine ulaştırarak doğru işlem yapar. Modern matematiği yaratmak için bilgi olgusuna saldırı düzenlenmektedir. Açıklaması Somut Umut kitabında yazılı olan Russell sözde paradoksu matematiğe anlamsızlık dayatan düzenbazlıktır. Fiziğin ölçüyorum diye övündüğü gerçeğin göreceli geometrisine dikkatli bakmak gerekir. Net olarak 1 santimetre ölçülen bir uzunluğun anlamında milimetre, mikron, nanometre, onun da altında pikometre gibi devam eden basamaklarda sıfır var demektir. 1 santimetre derken nasıl bir kesin uzunluktan söz ettiğimizi anlamalıyız. Fakat böyle bir net uzunluğun gerçekte var olamayacağına dikkat etmiyoruz. 1 santimetre dediğimizde devam eden bu basamakların göreceli gerçekte var olamayacak kadar kesin bir anlam taşıdığını bilmeliyiz. Örneğin bir çubuğu yavaşça uzatırsak arada şansa da olsa tam 1 santimetreden geçeceğini düşünmek göreceliliğin ne demek olduğunu anlamadığımızı gösterir. Görecelilik hiçbir biçimde net olmayandır. Çubuğun gerçek boyu arada geçtiği aşamalarda da net olmayacaktır. Gerçeğin göreceli yani belirsiz bir yapı olduğunu unutturmaya çalışanlar bu detayların içine sömürü siyaseti sıkıştırmışlardır. Doğru yoktur söylemi aynı örtbas çabasını felsefeye taşıma şeklidir. Doğru yoktur dersek söylediğimizin doğru olmaması gerekir. Çelişkili bu sözün anlam içermediğini düşünen çıkmıyor. Anlamsızlığı anlama, bilinemeyeceğini bilme kafası bir kez başladı mı felçli zihinlere artık hiçbir şey etki etmez oluyor. Matematik insanlığın saygınlık göstergesidir. Zihninizi durma noktasına getiren anlamsızlığı matematikçi söylerse fizik biliminin yaptığı yanlışı fark etmeye sıra gelmiyor. Matematiğin anlamını bozanların insanlığın zihin sağlığını bozması her gün yaşadığımız temel sorunların kaynağıdır. İnancınızı kazanmak için bilimi bilgi netliğinden saptırdılar. Bilgi olgusunun tanımına gerekçelendirilmiş inanç diyecek kadar sapkınlık içindeler. Laikliğe ne oldu? Hani bilim inançlar dışında bir alandı? İnancı sorarsanız açıklaması daha da tabansız oluyor. His veya psikolojik durum demeye başlıyorlar. Avrupa anlamsızlığı dünyaya dayatırken modern bilime muhalefet eden kurum yoktur. Neye göre muhalefet edileceğini anlamsız, altyapısız ve bilinmez bırakmak ne yazık ki insan olmaya karşı çıkan bir siyaset şekline gelmiştir. Bilimi tanımlarken netlik, doğruluk ve anlam söylemlerinden kaçındıklarına dikkat etmelisiniz. Bilim tanımı için tekrar edilebilirlik veya deneysellik dendiğinde inanç ile açıkladıkları bilgi netliğine saldırı düzenliyorlar. Kendi çıkarları için insanlığın gelişmesine engel olmak, düşünce yapısını felç etmek beyaz ırkın yaşam amacı şekline gelmiştir. Yaptıkları bu saçmalık aşağılık duygusu kökenlidir. Toplumu yönetenlerin kendilerini üste görme duygusu kendini tanrı zannetme sarhoşluğuna denktir. Kendini ya aşağıda ya da üste görme ama ortadaki insan yerine bir türlü ulaşamamak Avrupa'nın ilkelliğidir.
Roma İmparatorluğu'nda çok açık gözüken ama daha önce de var olan bir davranış bozukluğunun sonuçları şimdi insanlığı sarmıştır. Her konuyu fizikselleştirmek isteyen modern bilim ölçülemez olduğu için kuantum mekaniğini gelecekte de bilinemeyecek iddiasıyla duyurmaktadır. Engizisyon bilinemez ilan edince bilen çıkarsa aforoz etmek, duyurmamak, göstermemek, örtbas etmek, konuyu saptırmak modern bilimi koruma yöntemidir. Matematiği bozarak kendini tekil ilan eden fizik kilisesi ikilik durumuna düşmemek için kuantum mekaniğini bilinemez ilan etmektedir. Kim aksini iddia ediyorsa onu yetkisiz gösteren akademi dünyası herkesin gözleri önündedir. İlkel Avrupa yine özüne dönmüş, modern bilim adı altında Engizisyonu bu sefer dünya çapında kurmuştur. Kuantum mekaniğinin ölçülemez olması konusuna kısaca değinip geçelim. Atom altı parçacık veya fiziksel nesneler aralarındaki iletişim yapısından dolayı ölçüm yapmaya olanak verir. Ölçüm olanağı veren aralarındaki boşluktur. Fakat iletişim değil, ilişki yapısı içinde olan boşlukların kendisi için boşlukların da arası deme olanağımız olamaz. İletişimi sağlayan boşluk yapısında aralık diye bir olgu var olmayınca iletişimini ölçerken ilişkisini ölçemeyeceğimiz gerçek ortaya çıkmaya başlar. Bilinemez ilan edilen kuantum mekaniğini iletişimden farklı olan ilişkisiyle bilmek, altyapısını anlamak mümkündür. Bir defa altyapıdan anlayarak bilmeye başlayınca tüm konuların doğru tanımlanarak bilinmeyi beklediği ortaya çıkmaktadır. Genel görecelik yasasının gösterdiği evrenin her tarafı, bedenimiz, beynimiz, her şeyimiz ölümüyle can bile göreceliyken bu genelliğin aksine net bilgiyle doğru anlaşıyoruz. Net bilgi belirsiz olan göreceliliğe aykırıdır. İkilik yerine tekil yapıda doğru anlayışa sahip olmak gerçeğe aykırıdır. Birbirimizi hep doğrulukla anlamayı sağlayan tekil yapıdaki anlamımızı server denilen bilgisayar sunucusu gibi düşünün. İnsan bu tekil sunucuya mutlak ve seçeneksiz bağlı bir varlıktır. Her insanın seçeneksiz sahip olduğu tekil anlam ile göreceliliğe rağmen net ve doğru anlaşıyoruz. Gerçekte var olmayan bu netlik, doğruluk ve anlam ortaklığının kanıtı kendimizden başkası olamıyor. Net bilgi ve doğru anlamı gerçek ile kanıtlayan deney yapamayız. Ama diğer yandan çevremizi saran bütün insani yaratımlar bilgi ve anlam kökenli olması ile doğrudan kanıttır. Aykırılığımız gerçekteki kanıtlarıyla zaten ortadadır. Doğruluğumuzun varlığına insanlar arasında karar vermek zorundayız. Sadece insanlar arasında istişare olanağı var. Bu doğruluk onaylama özelliğimizi istişare kelimesiyle hatırlayalım. Çünkü yine istişare dediğimde bunu kastetmiş olacağım. İstişare zaten var olan yaratımlar için gerekli değildir. Çözüm yaratan gelişim için gereklidir. İstişareden ne kadar uzak yaşadığımız ortadadır. İstişare edilmeyi bekleyen konumuz bu aykırı altyapıların nasıl birlikte olduğu veya insan kimliğimizin bu çelişkili gibi gözüken yapı üzerine nasıl kurulu olduğudur. Bu birleşmenin ortaya çıkardığı farklı gerçek insana özgü olan inanma eylemidir. Bu altyapılar farklı olduğu için inanma eylemi arada bağlantı oluşturmaktadır. Anlam olgusu gerçekteki varlığına inanarak inanma eylemini başlatır. Buradaki tekil yapı göreceli gerçeğe inanarak varlığını gerçek gibi kabullenmek zorundadır. Kabullenmek dedim, anlamak demedim. Çünkü doğru anlaşılacak net bilgi olgusu henüz ortaya çıkmadı. Birazdan yaratıyoruz. Doğru anlamak ancak net bilgiyle gerçekleşen sonuçtur. Gözün görme duyusuna benzetirsek, gerçeğe ışık gibi vuran inanma eylemi net görüntü yaratırsa gerçek doğru anlaşılır. Tekil anlamdan çıkan inanma eyleminin gerçekte yarattığı net sonuç doğru anlaşılan bilgidir. Yarattığı net bilgiyle gerçeği kabullenmeden tanıyan anlamımız gerçek ile bağlantısını doğrulukla kurmuş olur. Net bilgiyle kurulan bu bağlantıda insan inanma eylemine gerek olmadan gerçeği doğrudan anlar. İnanma eylemiyle gerçeğe bağlantı kuran insan gelişir. Geliştikçe inanmadan bilir ve kabullenmeden anlar. Eğer inanma eylemi gerçeği tanımlamaya ulaşamazsa, yani sonuç net bilgi değilse anlam doğruluğu ile örtüşmeyecektir. İnanma eyleminin gerçekle kurduğu bağlantının sonuçsuz kalması, tıkanması, anlamın gerçekle bağlantısını inanç şekline getirir ve anlamak yerine kabullenilir. Bilgi yaratmanın yalın şekli bir gerçeğe isim vermektir. Ağaç demek, gerçekte var olmayan net bir işlemdir. Ağaç diye yapısı net olan bir olgu, geneli göreceli olan gerçeğe ait değildir. Gerçeğin tüm ağaçları görecelidir
Ama net olarak onlara ağaç diyebilmek, gerçeğin dışında çok farklı bir yaratım yaptığımızı kanıtlamaktadır. Ağaç dediğimizde net ismini yarattığımız göreceli gerçeği bilgi ile doğrudan anlarız. Gözümüzle gördüğümüz ağaca bağlantı kuran inanma eylemi göreceli görme duyumuzu net bilgi sonucuna ulaştırıp ağaç demekle doğru anlaşılan gerçek dışı bir seviye yaratır. Bu yüzden hayvan değiliz. Ayrı beden gerçeğinde ayrı olmayan anlayışımızın insan farkı olduğuna ve yapısının ayrılık değil tekil olduğuna dikkat etmeliyiz. Gerçeği bilgi biçimine yükselttikçe inanma eylemine gerek olmadan gerçeği doğrudan anlamak alışkanlık yaratır. Doğru anlaşmak gerçekmiş, gerçek de doğru ve tekilmiş gibi gelmeye başlar. Ne kadar gerçek dışı bir işlem yaptığımızı Picasso bilginin resmini yaparak ortaya koymuştur. Elbette birçok şey gibi Picasso'yu da bu özelliğiyle bilmiyoruz. Einstein'ın genel görecelik yasasının düşüncelere ve sohbetlere yayılmasını en somut biçimde yorumlayan Picasso'dur. Picasso'nun kadın resimlerine bakın. Karşınızda kadın gerçeğinin değil, kadın bilgisinin resmi vardır. Göreceli gerçeğin kadın görüntüleri yerine Picasso, insana özgü ve tıpkı bilgi olgusu gibi gerçekte bulunmayan aykırılıkta resim yapmıştır. Gerçekte bulunmayan ağaç bilgisi gibi resimlerinde insan aykırılığını netlikle ortaya koymuştur. Nasıl ağaç dediğimiz net varlık gerçekte yoksa Picasso'nun kadın bilgisinin resmini yapması insanın gerçekte var olmayan netliği yaratabilmesini görselleştirmektedir. Kanıt diye Picasso'yu mu gösteriyor bize düşüncesi varsa insan olmayı gerçekle kanıtlamaya çalışma yanlışı yapmıyoruz. Gelişmek için istişare etmekten başka yöntemimiz olamayacağını hatırlamalısınız. İnanma eylemini, tanımlamayı tekerleğin keşfine benzetebiliriz. Bu bilgiye neden gereksinme duyduğumuzu anlamak önemlidir. Tıpkı tekerlekle ne yapacağımızı anlamadan tekerleğin açıklamasını yapmanın anlamı olmayacağı gibi inanma eyleminin açıklaması da tekerlek yuvarlaktır demek gibi basit bir açıklamadır. Fakat bizi insan yapan bu özelliğin nasıl işlediğini anlamak, yapılan temel yanlışları ayırt etmek için artık hayatidir. Göreceli gerçekten farklı olan anlam olgusunu doğru ve kalıcı şekilde tanımlamak için tekerleğe yuvarlak demek gibi inanma eylemini de netlikle bilmek zorundayız. Soranlara genel görecelilik yasasını hatırlatmalı ve her şey göreceli ise bu yasayı nasıl netlikle söyleyebildiğimizi düşünmelerini sağlamalıyız. Bilgi yaratmak için karşımızda farklı bir altyapının var olması zorunludur. Doğrudan doğru veya tekilden tekil üretmek söz konusu edilemez. İki doğruluk varsa ikisinin de doğru olmayacağı açıktır. Eğer iki tekillikten söz edersek tekil kelimesiyle netleştirdiğimiz anlamın doğruluğu yaptığımız yanlışı fark etmemizi sağlamaktadır. Göreceli gerçekte nasıl net veya ikilik yapısına nasıl tekil veya ayrım yapısında nasıl aynı anlaştığımızı istişare etmeye başlarsak evrendeki tekil doğruluğa insanlığın sahip olduğu açığa çıkmaktadır. Temel olarak bilmemiz gereken inanma eylemi gerçekle bağlantımızdır. Ama sanki tekerleği her yerde kullanıp ne olduğunu bilmemek veya yuvarlak kelimesini söyleyememek gibi bir yoksunluk içindeyiz. Biz bu ayrımlarda yaşayan buyuz. Aslında göreceli beden değil, tekil olan anlam biziz. Anlayışımızı geliştirdikçe kimliğimize ben demek yerine gerçekte olduğumuz gibi biz olacağız. Kendimizi tanımlamamız gereken insan kimliği ben değil bizdir. Gerçek değişir ama insan değişmez, gelişir. Aynaya bakınca bugün gördüğümüz suratımız dünden değişiktir, yaşlanır. Ama kendimizi bildiğimiz anlam hep aynıdır. Yaşlanmak gibi göreceli değildir, gelişir. İnsan bedeni görecelilikle ölür ama insanlık gelişimi nesiller ile gelişen tekil bir sonuçtur. İnsan ömürleri seçeneksiz olarak tek bir gelişime hizmet eder. Anlam tarafında insanlığın tekil gelişimi varken burada gelişim değil değişim vardır. Anlamda değişen bir şey yoktur. Gerçekte de gelişen bir şey yoktur. Gelişim aynı bütünün üzerine ekleme yapar. Gerçekte ise tümüyle değişim esastır. Hep eskisini bırakıp yenisine geçer. Ölüm de bir değişimdir. Buradaki tekil kimliğimiz ölmüyor. Bu tekil varlık yaşam ölüm göreceliliğinde değişmeyen varlığını geliştirmektedir. Bu seçeneksiz gelişime katılmak hayatın anlamıdır. Bilim yasasına bakarak kimliğimizin hangisi olduğuna karar vermek çok kolaydır. İnsan aykırılığı olan gelişim olgusunun gerçekten nasıl ve neden olduğunu
İstişare edersek hayatın anlamından öte amacını da sabitlemiş olacağız. Amacına gelişen insanlık hikayesi içinde ömrümüzün bir anlamı olması gerekirken şimdi bir hikayenin var olmadığına, hatta boşuna geliştiğimize inandıran anlamsızlık saçmalığı yaşanmaktadır. İnanma eylemiyle gerçeğe köprü kuruyoruz. Köprüden geçip karşımızdaki veriyi tam tanımlarsak gerçeğe aykırı bu net sonuca bilgi diyoruz. Köprüde bilgiye ulaşamadan arada kalmanın farkını görüp anlaşılmayan ama kabullenilen bu olguyu inanç yapıyoruz. Buradaki inancı sanki gerçekte varmış gibi gösterip köprünün gerçek tarafını da şekillendirirsek buna dogma veya putlaştırma diyoruz. Yapılanın inanç mı, dogma mı, bilgi mi olduğuna istişare ile karar veriyoruz. Doğru anlaşılan net bilgiler gerçekle bağlantımızı arttırdıkça bu tekil sonuca gelişim diyoruz. Dogmaları fark eden insanların anlamımıza uymayan bu aldatmacayı sorgulamasına felsefe, felsefenin inancı bilgiden ayıran kavramı yaratmasına laiklik diyoruz. Felsefenin evrimi olan ve laik olmayan tasavvuf felsefesinin insanlığa tekillik anlayışı kazandırmasıyla bilimin ortaya çıkmasını bundan sonra bilmeye başlayacağız. Tasavvuf felsefesinin bu şema içinde nerede olduğu konusuna birazdan geleceğiz. Önce inanma eyleminin dinsel denkliğinin iman olduğunu belirtelim. Hiçbir insanın imansız olmayacağını da burada açıklamış olduk. Kötü iman, yanlış iman, farklı iman veya imansızlık gibi çarpıtmalar asılsızdır. İmanın farkında olmayanlara nasıl bir altyapı üzerinde yaşadığını net bilgiyle açıklamak gereklidir. Doğduğumuz beden içinde olan aykırılığımızın gerçekle kurduğu bağlantının iman olduğunu farkına varırsak bizi insan yapan anlama dinsel olarak da sahip çıkarız. Buradaki açıklamanın farklı olduğunu hep söylüyorum. Din ile bilimi birlikte anlayabilir ve birbiriyle çatışmayan bir varoluş altyapısını dayanağımız yapabiliriz. Hristiyanlığın İngilizce faith dediği, Müslümanlıkla anlamı biraz daha yüzeye çıkan iman, tanımı dinsel olduğu için yani net bilgi olmayacağı için belirsiz bir kavramdır. İman olgusunun tanrısal değil, insanca yapılan net tanımı yani herkesçe doğru anlaşılacak net bilgisi inanma eylemidir. Dikkat edin, imanı netlikle tanımladık deme yanlışı yapmadım. Dini tanımın yanına insanın netlikle tanımladığını koyduk. Denk dedik. Aynı konuyu gerçeğin göreceliliğinden ve anlamımızın tekilliğinden gözüken farkla, farklı altyapıyla açıklamak varlığımıza uyumludur. Çünkü biz ikisinin bağlantısı olan bir varlığız. Sorun 1905'ten beri bilimsel olarak istişare edilmeye hazır olan kendi anlamımızı neden bilmediğimizdir. Çok fazla konu başlığının detayına girmeden geçtiğimi görüyorsunuz. Hepsine videolar, kitaplar yetmiyor. İnanma eylemi gibi altyapıdan düşünme örneklerini gördükçe değinemediğim konu başlıklarını çözmek mümkün olacaktır. Ayrıca düşünce altyapımızı başkalarına bırakmadan korumuş olacağız. Kültürünüz ne kadar ilkel olursa zihin yapısı inanma eyleminin bu tarafını yani gerçeği önemser. Kültürünüz ne kadar gelişmiş olursa bu insani tarafı fark etmeye başlar. Rönesans'a kadar derin kültürlerin geliştirdiği insanlık bu tarafa doğru gelişmiştir. Bu taraf için soyut, ruhani, din, inanç denir ama anlam da o taraftadır. İnançlar laiklikle ayrılınca anlamımız da düşünülmesine gerek olmayan fazlalık durumuna düşmüştür. Şekilsel anlatımla laikliğin yerini göstererek Avrupa'nın derin kültürlerini nasıl ilkel veya gereksiz gibi gösterdiğini artık açıklayabiliyoruz. Biz buraya çok yaklaşmış bir kültürüz. Buraya yaklaştığımız için tekillikten söz edip bilimin tekil bir altyapı şekline gelmesine felsefi altyapı olduk. Avrupa ilkellik içinde perişan yaşarken tasavvuf felsefesinin tekil anlamdan inanca bağlantı kuran yapısı toplumun gerçekten ayrı bir yapı altında insanca toplanmasını sağlamıştır. Gerçekten ayrı olan bu tekillik olgusu sonrasında bilimin bilgiyi tekil yapı şekline getirmesiyle kopyalanmıştır. Engizisyon ile başı dertte olan Avrupa, düzenli bir toplum için tekilliğe dayanan bir altyapıya gereksinim duyduğunu bizden görmüştür. Anlayarak inanan medeniyetimiz karşısında bilerek anlayan zıtlık yaratmıştır. Tekillik ilkesi altında anlayarak inanan tasavvuf felsefesinden sonra bilerek anlayan bilim ortaya çıkmıştır. Tekillik ilkesiyle zıt gibi gözüken bu gelişimi şimdi sonucuna bağlamak üzereyiz. Bilimin henüz ortada olmadığı dönemde Rönesans'a kapı açan ve bilginin tekillikle geliştirilme ilkesini hayata getiren medeniyetimiz o dönemde inançla yarattığı medeniyeti şimdi bilgiyle yaratmak üzeredir.
O dönemde anlayarak inanan ama şimdi anlayarak bilen ve iki durumda da inancı ve bilgisi kendisine ait olmasa da ikisini de anlam tabanına oturtan bir toplum olduğumuzu önce kendimiz görmek zorundayız. Anlayarak inanan geçmiş medeniyetimizi insanın neden inandığı bilgisini de ekleyip bundan sonra inanmadan, kabullenmeden, doğrudan anlayarak bilen gelişime ulaştıracağız. Uygulayacağımız mekanizma anlayarak inanan toplum yapımızı anlayarak bilen gelişime yükseltmektir. Geçmişte var olmayan ve ortaya çıkmasına bizim ön ayak olduğumuz bilim, anlayarak bilen bir toplum yapısına geçmemizi mümkün kılan yeterli bilgiye ulaşmıştır. Anlayarak bilen bizle Avrupa'nın bilerek anlama zıtlığının nasıl sonuçlanacağı geçmişte yaşanmıştır. Şimdi biz anlayarak bilip bildirince onların da bilerek anlayacakları Avrupa'nın kendi düzenine uyumludur. Avrupa ile altyapısal zıtlığı deşifre etmek gerekiyor. Avrupa bilgiyi tekillikle derleyip bilim yaratma ilkesinin nereden gördüğünü laiklik yüzünden örtbas etmiştir. Tasavvuf felsefesi inancı da kapsadığı için Engizisyon'dan yeni kurtulmuş laik Avrupa, bilime tekillik yapısı kazandıran inançlı felsefemizi tanımak istememiştir. Avrupa'nın anlayışı ilkeldir. Bütünü fazla gelen konuları laiklikle ayırmak zorunda kalmıştır. İstanbul'un alınmasına kadar konulara bütünlükle bakan anlayışımızın aslında imparatorluk peşinde olmadığını hatırlarsak, sözde yükseliş döneminde aşamalarla anlayışımızın nasıl bozulduğunu fark etmek kolay olacaktır. Laik olmaya gerek duymadan dayanağı anlam olan bir medeniyet yaratılabileceğini gösterdik. Ayırma, parçalama ve görmezden gelme ile değil, konuları bütünlükle anlayan toplum olmayı unutamayız. Biz buyuz. Avrupa'nın anlamak için bilgi parçalarını da parçalama yöntemi yerine anlayarak bilen, kendine bütünlükle bakabilen toplum olduğumuzu hatırlayacağız. Din, bilim birlikteliğini karşımıza koyarken arasına laikliği koysak da koymasak da hepsini yerli yerinde anlamak mümkündür. İnsanın bütünlük anlayışı yerine parçalanan taraflar içinde anlamını kaybettiğini görmek, göstermek kolaydır. Taraflara ait olma veya yapay kimlik yaratma yerine bütün tarafları anlayan insan zaten hep bizdik. Kültürümüz dinci değilse ateisttir diyen ikilik kafasından fazla anlayışa sahiptir. Ayrımla düşünüp zihni felç geçiren, bütünlükle düşünemeyen ilkelliğe insan anlamını bildiren karşılık vereceğiz. İnsan olma anlamını kimlik yapacağız. Erkeğim, kadınım, hatta LGBT'yim veya dinler, deist, ateist, sonra meslekler, ardından ırklara kadar kendimize bir kimlik yakıştırmayı bırakıp insan olma anlamının asıl kimlik olduğunu göstereceğiz. Lafta kalmayacak, anlamı olan bilgiyle akademik başlık yaratacağız. Sonrasında yeni kurumları ile köklü medeniyetimizi insanlığa göstereceğiz. Genel Görecelik Yasası 1905'te ortaya çıkmasının ardından insan farkının böyle kolayca anlaşılması gerekirken tam ters bir anlamsızlık kampanyasıyla felaket içindeyiz. İnsanlığın dayanaksızlıkla yaşadığı geçmişi yok oluş tehlikesi taşımıyordu. Ama modernizmle yaratılan anlamsızlık her konu ve koldan insanlığı yok oluşa sürüklemektedir. Zihni felçli insanlıkta çözüm çabaları yanlışları katlayarak büyütmekten başka işe yaramamaktadır. Bir de buradaki açıklamaya bakın. İnanma eylemi ve bilgi yaratma altyapısı olarak anlamımızın dayanak olduğunu şekliyle gösteriyorum. Dayanaksızlık bitiyor, anlamsızlık bitiyor. Modern kafayla düşündüğünü zanneden akademisyenlere varacak kadar anlamsızlık kabullenilmiştir. Anlamımız anlamsızlıkla yok edildiği için anlamadan kabullenen kölelik başlamıştır. Bu yanlışın sebebine Atatürk devrimlerini koyamazsınız. Atatürk laiklikle araya açan Avrupa'yı yakalama atılımıdır. Yanlış yapanı yakalayıp durdurma olanağını Atatürk'e borçluyuz. Atatürk kendisiyle sınırlı kalan bir Türkiye istememiştir. Ama sonuç öyle yapılmak istenmiştir. Mustafa Kemal Atatürkçü değildi. Osmanlıcı veya bir şekilde ayrılan taraf olmayı bırakacağız. Zaten var olduğumuz anlamımıza yerleşip herkesin buraya ait olduğunu dünyaya ilan edeceğiz. Tarafı olmayan, tek olmak, tekil olmak biz olmaktır. Bir inanç sistemi veya yeni din yaratıyor gibi düşünenler için dinleri bile tümüyle net bilip doğru anlayabilen bir düşünce yapısını anlam dayanağına oturtmaktan söz ettiğim görülmelidir. İnanmadan bilmeniz için niye inandığınızı da bilgiyle, bilim yasasıyla açıkladım. İstişareyle bilmenin mümkün olduğu anlamımızın şeklini çizip açıklıyor oluşum idrak edilmelidir. Israrımın sebebi felç olmuş zihinleri harekete geçirmek değildir.
öncelikle hareket edemediğinin farkına varması amaçlıdır. Neden inandığımızı bilebileceğimizi ve inançların bile bilgi olabileceğini gördünüz. Temizlenmiş bir zihinle doğru düşünme olanağımız olduğunu görürseniz istişare ortamı başlayacak, önce anlayışımıza kavuşacağız, sonra insanlık adına gelişeceğiz.